Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine demo bir oyunumuz var. Nomad Drive oyunumuzun ismi. Göçebe sürüşü gibi bir isimlendirmesi var diyebiliriz. Oyun Haziran ayında demosu çıkmış ama Ağustos ayında da tam sürümü çıkacak. Şöyle Steam sayfasına gelelim. Nomad Drive ismiyle sizler de Steam'de bulabilirsiniz. Demosunu indirip oynayabilirsiniz. Şu anda bizim oynayacağımız gibi aynı şekilde. Buradan tam sürümü de Ağustos 2026 olarak yazıyor. İstek listenize ekleyebilirsiniz. İsterseniz ben birazcık girdim oynadım. Tam bir long drive kafası. Onun gibi yapmışlar. Biraz daha farklı olaylar var. Ama long drive'ın bildiğiniz kopyası gibi bir şey olmuş, öyle söyleyeyim. Şimdi açıklaması da harap durumdaki karavanınızı, karavan dediği şu Volkswagen minibüs. Sanırım tek araç var. Başka araç yok oyunda. Yani sadece bu araç üzerinden ilerliyorsunuz. Belki daha sonradan değişir bu sistem ama harap durumdaki karavanınızı tamir edin ve tek başınıza ya da 1-3 oyunculu ortak oyunla rastgele oluşturulan kıyamet sonrası dünyada yola çıkın. Kaynak toplayın, karavanınızı özelleştirin ve hayatta kalmak için mücadele edin diyor. Indie Devil ismiyle. Şöyle gördüğünüz gibi saksılar var. Saksılarda bitki yetiştiriyorsunuz. Yiyecek işte domatesmiş vesaireymiş, o tarz şeyler yetiştiriyorsunuz. Karavanınızın içini özelleştirebiliyorsunuz. İşte koltuktur, masadır, sandalyedir, bunları vesaire yapabiliyorsunuz. Multiplayer sistemi var. Multiplayer'de oynayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde aracı işte temizliyorsunuz, boyuyorsunuz, parlatıyorsunuz. Lastikler eskiyor, lastiği değiştiriyorsunuz vesaire. Bu tarz bir sistemle çalışıyor oyun. İlk başlangıçta yine garaj gibi bir yerden, bir evden başlıyorsunuz. Bakın şu şekilde aracı yapılandırma olayları var. Ama bunda ekstra olarak yemek pişirme, ne bileyim ocak sistemi vesaire gibi şeyler de mevcut. Bildiğiniz karavan hayatı yaşatıyor size ama karavanı sıfırdan toplayarak ilerleme olayı var. Yine tek bir yol. O yol üzerinde, çöl üstünde gidiyorsunuz yani. Söylediğim gibi long drive bilenler, long drive kafasında bir oyun. Sistem özelliklerini yazmamışlar. Belki tam sürümde yazarlar. Şimdi oyunumuza gelelim. Tek oyunculu, çok oyunculu olarak seçenekler var. Ya da mevcut bir oyuna katılabiliyorsunuz. Oyun kaydetme olayı var demoda. Ayarlardan Türkçe dil seçeneğine şuradan dil bölümünden almanız gerekiyor. İngilizce olarak geliyor çünkü. Language bölümünden Türkçeyi alabilirsiniz. Kontrolleri buradan görebilirsiniz. O oynanış bölümü burada. Ses ayarlarınız. Detaylı grafik ayarı yok. Düşük, orta ve yüksek olarak seçenekler var. Görüntü ayarlarınızı da buradan yapılandırabiliyorsunuz. Şimdi oyunumuza bir tek oyunculu diyerek bir başlangıç yapalım. Dünya adı Nomad Drive Strip diye geçmiş. Şöyle Hilmi Sahin yazalım. Tohum dediği de muhtemelen rastgele, hani bu Long Drive'da da vardı. Bir şeylerin başlangıcı yani. Herhalde bunu kendimiz değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum ama dur bakayım, tekrar bir açalım. Ya da bu olabilir. Şifre olabilir şeyin. Multiplayer odası gibi. Bir şifre konuluyor olabilir yani. Ne yapalım buna? Şöyle rastgele sallayalım ya. Tamam. Şimdi oyun bu şekilde bir evde başlıyor. Bak burada bir bitki. Yapay bitkiymiş bu. Anahtar. Şimdi burada mevcut malzemeler falan var. Bunları böyle karavana vesaire taşıyabiliyorsunuz. Bakın burada mesela benzinimiz var. Bunu bir yanımıza alalım. Yalnız şöyle bir eksiklik var oyunda. Envanter sistemi yok. Envanter sistemi gelmesi lazım. Tek tek her şeyi elle taşımanız gerekiyor bu oyunda. Böyle evimizin içi, her şey dökük, kırık. Aha, ilk karavanını yap. Oğlum karavan nerede? Hah, buradaymış. Ben ilk başladığımda garajın içindeydi karavan, çünkü bir oyunu deneyeyim diye girdim. Karavanın içinde başlattı bana. Şimdi sağ üstte de görevler var. Görevlerle başlıyor. Yakıt doldurla mesela. Ama zaten aracın yakıtı var. O yüzden bunu şimdilik yanımıza alalım şöyle. Şimdi diyor ki direksiyonu tak. Tabii evden de bir şeyleri bulmamız lazım. Ama yola çıkacak kadar malzemeyi veriyor. Mesela motoru tak. Motoru takalım. Bu ne? Dedektör falan varmış bak. Ya söylediğim gibi bildiğiniz Long Drive'ın aynısını yapmışlar. Kopyasını yapmışlar yani, bir nevi. Ama daha farklı bir özelliklerle getirmişler.
Evet bak bu yan kapıymış. Ben mesela girdiğim zaman kapı yoktu. Hiç yoktu yani. Şimdi en azından bir tanesi var. Koltuk. Sürücü koltuğun içine takalım. Hareket edebilelim yani. Boyalar var. Su var. Hah, akü. Akü önemli. Yani yola çıkacak kadar her şeyi bize veriyor. Direksiyon. Yine boya, parlatma şeyleri falan. Fişman. Burada bir kapı daha var. Şoför kapısı galiba bu. İyi bak şimdi bunları verdi. Dediğim gibi bana ilk girdiğinde hiçbir şey vermedi. Araç bildiğin her şeye açık gittik. El freni. Ee, tamam. İşte envanter sistemi olmayınca da birazcık böyle oluyor. Dolap, tava, ilaç, sular var. Kettle gibi bir şey var. Hah, radyatör önemli. Şimdi dört tekerleği de tamamlamamız lazım. Hah, biri burada. Bakalım bakalım. Aha, bir kapı daha buldum ama bu... Aa süper. Diğer sağ taraftaki kapıymış. Bu da tamam. Plaka var. Bakalım bakalım. Aa, bir lastik daha buldum ama bu lastiğin durumu kötü. Bunu yenisini bulursak değiştirelim. Şurada bir koltuk daha gördüm bu arada. Yo harika diyor 87. Renk renk farklıymış. Bu 96. Bir plaka daha buldum. Bunu da arkaya takalım. Gerçi takacak bir yeri yok ama. Şöyle şimdilik en azından tutturalım bunu. Sonra kapak mapak bulursak onun üstüne takarız. Bir koltuk daha. Bakın yolu görüyorsunuz yine elektrik direkleriyle. Sanırım şurada yol bitiyor. Biz o yüzden böyle gideceğiz. Şimdi bakalım içeride alabileceğimiz şeyler. Şimdi şu tavayı falan alalım. Bir tava bul. Bir ocak bul var mesela. İlaç var. Şu ilaçları falan taşıyalım. Çünkü sağlığımız vesaire var. Bunlar hep lazım olacak şeyler. Arabanın her yerini kullanabiliyoruz ve arabada sabitleme olayı var. O yüzden hiçbir şey dökülmüyor sağa sola. Mesela bu dolabı alıp aracın içine koyup içerisine de malzeme yerleştirebiliriz ha. Dur bakayım şöyle. Heh. Aynen bak böyle de bunu kullanabiliriz. Var mı bunun içinde bir şeyler? Yok. Mesela bu ilacı alalım. Buraya koyalım. İşte bu tavayı alalım mesela buraya koyalım. Ocak bulursak ocağı bunun üstüne koyarız gibi. Bildiğiniz karavan mantığını yürütüyorsunuz ya. Sıfırdan kuruyorsunuz yani. Temizleyiciler falan var. Bak kahve için. Çünkü görevler var. Kahve yap falan filan gibi. Birazcık fizikleri ilginç. Zıplaması falan garip. Araba kullanmak biraz zor. Bak şurada bir koltuk daha var. Koltuk gerçi işimize yaramayacak. Koltukları taktık zaten. Neler var? Pil var. Bak burada yiyecekler var.
Ocak bulursak bayağı yemek falan pişirebileceğiz sanırım. Bu pil ne işe yarıyor bilmiyorum ama yanımıza alalım. Aa, kapı açılmıyor. Ha, koluna basmak gerekiyormuş. Tamam. Onu da öğrenmiş olduk. Bilmiyordum mesela onu. Şimdi aslında bir sandık... Ha, bak sandık olayı var oyunda. Bu Long Drive'da da vardı. Şöyle malzemeleri alıp tek sandıkla da taşıyabiliyoruz küçük malzemeleri. Sizler de görün. Şu anahtarlar falan ne işe yarıyor? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Hazine bul falan diye şeyler var çünkü. Aha, kahve kupası mesela. Yüzey taşlama. Bunu... Aha, ocak bulduk. Dur. Öğüt. Şuraya sığdırırım diye şey yapıyorum ama. Heh, tamam. Burada başka bir şey yok. Böyle taşıyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mesela bak şöyle yapalım. Siz bir gelin şuraya. Allah. Boğazım. Tam sürüm çıkana kadar aslında böyle demoyu da birazcık oynayabiliriz. Öğrenmiş oluruz. Dur. Ortalamak gerekiyor sanırım. Kenara tam konmuyor çünkü. Heh, şöyle. Tamam. Yiyeceği tavaya koy diyor mesela. Bifteyi alalım. Aha, havada kaldı. Oğlum dur, koyamadık ki. Hah, şimdi oldu. Aha, pişiyor. Az pişmiş. Az pişmiş olur. Severiz. Hop, yedik. Susuzluğunu gidermek için su iç diyor mesela şuradan. Bir hazine bul, sıradan bir sandığı aç. He, anahtarlar bu işe yarayacak. Ara ara kasmalar, donmalar oluyor bu arada. Şimdi şöyle yapalım. Şu dolapları kullanalım abi. Bak şu pil şurada dursun. Bu sandığı alalım. Üst katı falan da var çünkü üst kata falan da çıkarız şimdi. Anahtar şöyle kalsın. Tamam, kasayla gidelim. Şimdi şuradan başlayalım bir. Kanepeyi... Abi kanepeyi şeye sokmak zor. Yani. Ve oturabiliyoruz falan. El feneri. Yine bir pil. Bu piller kesin bir işe yarıyor ama. Ne işe yarıyor acaba? Radyomuz var. Yine bir anahtar. Yapay bitki bir işimize yaramaz. Kalsın şöyle. Şurayı bir açalım. Bak saksılar falan var. Yapay bitkiye geç, saksı lazım olacak.
Burada neler var? İlk yardım çantamız var. Yine bir suyumuz var. İlacımız var yine. Bu neymiş? Pusula. Pusulamız var. Sandalye. Yemek mi? Aa bak bunlar tam karavanlık aslında. Dur bakayım. Şuralarda da bir şeyler vardı. Heh. Yemek. Konserveler falan var. Sanırım sandıklardan çok malzeme bulacağız. Yüzeyi cilalayıcı var. Şimdi şurada bir tavan arası var. Şunu bir bırakalım. Bak şöyle bir sistem yapmışlar. Hop. Şimdi burada da malzemeler var. Bunları da şöyle alabildiğimiz... Allah. Radyoyu aldık. İşte işte. Şöyle kalsın. Alet askısı. Yine bir pil. Kesin bu el fenerinin falan piliyle alakalı bir şey bu ya. Elma tohumu var. Domates tohumu. Şurada bir kürek var. Bunu alırız. Burada başka bir şey yok. Kürek kesin bir şeylere yarayacak çünkü. Şunları bir götürelim abi. Aracın oraya bir bırakalım. Hatta indirelim araçtan. Araca bindirelim daha doğrusu. Tam tersi olacak. Şimdi şu saksıyı mesela şöyle arka tarafa bir yere şöyle yerleştirelim. İlk yardım kiti. Şöyle koyalım. Şimdi şu piller bilmiyorum ne işe yarayacak. Yanımıza alalım. Kesin bu kadar pil çıkıyorsa bir iş vardır bunda. Eğilme C'miş. Üst üste bir şeyler konabiliyor. Süper. Peki bu mesela bunun üstüne konabiliyor mu? Yok. Konmuyormuş. Mesela şurada bir ilaç kutusu vardı. Bu bunun üstüne konabiliyor mu? Yok. Birazcık düzenli yerleştirirsek. Kapak kapandığı zaman birazcık şöyle bug'da kalacak ama sıkıntı yok. Mesela bak tohumlar. Şunları saksıların yanına koyalım. Yine bir tavuk budu. Ton balığı. El fenerini şöyle gözle görülür bir yere koyalım. Bu pusula bir yerlere konuyor mu? Şöyle koltuk üstü falan. Allah! Allah dur. Oyuncuyu kurtar ne? Aha garajda doğduk. Aracın buraya böyle girmemek gerekiyor sanırım ya. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Dur şöyle çıkabiliyoruz. Tamam. Oraya girince niyeyse aracın altına düşüyor. Dur. Şunları yerleştirelim. Bunu birazdan kullanırız. Yine bir anahtar. Şöyle bir anahtar daha. Su şişesi. Tamam bu kasa arabada dursun abi. Şimdi gelelim. Dur kürek vardı. Şu küreği alalım.
Alet askısı ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Bu kürek kesin lazım olur. Bunu aracımıza alalım. Su kovası. Su bidonu bulamadık sanırım ya. Ben ilk oyuna girdiğimde su bidonu da vardı. Kovadaki suyu ona boşaltmıştım hatta ama burada bulamadık. Alet askısı dediği şey olabilir mi acaba? Şu küreği falan asmak için kullanılabilir mi acaba araca koysak? Dedektör var şurada. Belki onu da asabilir. Deneyelim. Yok. Neyse taktık araca dursun bakalım. Evet gece oluyor. Şu dedektörü alalım. Nasıl kullanılıyor ki bu? Tam şurada bir şey var galiba. Dur bakayım. O sistem nasıl oluyor bir deneyelim. Ha aracın ışıkları da var. Süper. Nasıl bir kazma sistemi ya? Aynı yer kazılmıyor galiba. Bir kere vurabiliyorsun toprağa yani. Ee, dedektör öttü durdu. Aynen bak aynı yer kazılmıyor. Neyse. Bence yoktur zaten evin çevresinde de. Hemen evin buraya bir şey koymamışlardır herhalde. Şu dedektörü de biz alalım yanımıza. Baksana orası çok ötüyor mesela. Allah. Oyun ara ara bir duruyor. FPS drop yiyor. Şimdi uğraşmayalım bununla. Tamam bunu da böyle koyduk. Ne vardı? Mutfak karavan masası gibi bir şey var değil mi? Neredeydi o? Heh burada. Yemek masası. Aynen. Böyle bir şey. Sandalyesi de vardı. Onu da alalım mı? Neredeydi o? Burada mı? Ha. Bence bu olur. Tam oraya yakışır yani. Tamam. Şimdi üst katta başka bir şey kalmadı değil mi? Burada alacağımız bir şey kalmadı.
Burada da kalmadı. Tavan arasında zaten yok. Şimdi neydi? Taşlama makinemiz var değil mi bizim? Neredeydi o? Hah, şurada. İyi, çabuk gündüz oluyor. Oh, terapi terapi. Tam köşelere denk gelince bir durduruyor kendini. Makine acaba duruyor mu bir süre sonra? Yani şu ucundaki taşlama malzemesi şey oluyor mu ki? Disk bitiyor mu ki? Onu denemedim bak. Ya da o piller acaba bunda da hani bunun şarjı bitiyor, kullanılabilir pil olarak o piller buna takılıyor mu acaba? Sonuçta bu şarjlı bir şey. Ya oyuna öyle bir şey yaptılar mı acaba? Aa, bitti. Neyi bitti? Grinder pili. Dur bakayım. Aha, pil tak. Vallahi bu işlere yarıyormuş ha pil. İyi, öğrenmiş olduk bunda. Bu makineyi de demek ki yanımıza alacağız demektir. Bu karavanın üstüne ana. Ha, makine. Nasıl çıkacağız karavanın üstüne? Daha bunun tavanı var. Long Drive'da zıplaya zıplaya şöyle seri zıplamayla bir şeylerin üstüne çıkabiliyorduk ama bunda olmuyor. Olmuyor. Nasıl yapacağız onu? İçten oluyor mu ki şöyle? Ama görmüyoruz ki böyle de. Yani tavanı görmeden biraz zor bir iş. Neyse, biz bunu yanımıza alalım. Sonra bakarız yine. Şuraya yerleştirelim. Yüzey cilalayıcı var ama önce boya atıp da mı cilalayalım? Ne varmış? Siyah var, sarı var, mavi var, mor var.
Mor çok fazla. Sanırım mor yapacağız mecbur. Bak burada yüzey temizleyici var. Bu arada görevler şöyle 4 sayfa gösteriyor. Radyatör soğutucuyla... radyatöre su koyacağız. Dur bakayım. Aha bitti bak. Bu boya da yetmeyecek zaten ve bitti. Dediğim gibi son bir tane kaldı. Bayağı boya gerekiyor o zaman ya bir arabayı boyamak için. Bayağı fazla gerekiyor. Bak tavanı da boyuyor bir şekilde ama saçma oluyor. Çünkü tavanın üstüne çıkamıyoruz ki biz. Yani 3 kutu boyayla arabanın anca yarısını boyayabildik. Bir daha bu kapısı yok arabanın. Ve şurası falan boyanmıyor niyeyse. Daha arka kapakları yok. Bu da bitti. Geçmiş olsun. Bu parlatıcı. Oo, güzel parlatıyor ha. İyiymiş. O zaman bu da pilli. Bu da pil mantığıyla çalışıyor. Peki bir şey deneyeceğim. Şurada sünger var mesela. Sünger de aynı mantıkla çalışıyor mu ki? Yani Long Drive'da öyle bir şey vardı. Bir sprey olayı vardı. Bir de sünger. İkisi de aynı işe yarıyordu. Bence ikisi de aynı işe yarıyor abi. Dur bakayım. Ben hiçbir etkisini görmedim ki. Acaba pası mı temizliyor? Abi üstüne çıkamıyoruz ki biz aracın ya. Dur bakayım şurada deneyelim. Şöyle yapıp. Bakayım. Ne işe yaradığını hiç anlamadım. Ha, bak şöyle deneyelim. Bak burası böyle oldu. Yok. Bir işlem yok yani. Tamam, bunu da biz yine yanımıza alalım abi şuraya. Şurada dursun. Şimdi su. Heh. Su abi. Gel bakalım. Radyatörün yüzdelik şeyi var görevde. Ama öyle bir suyumuz yok ki. Neyse. Başka bir yerlerden bulursak tamamlarız. Şimdi evden alacağımız vesaire hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir çevresine bir daha bir göz atalım.
Aha, su bidonu. Oğlum varmış ya burada. Bu arada bizim de susuzluğa ihtiyacımız var. Şöyle iç desek. Kendimiz de içelim biraz. Heh, biraz da açlığımız var. Tamam, bidon bitti ama bunu yine dediğim gibi yanımıza alalım biz. Bunu da şöyle koyalım. Yakıtımız var. Tamam. Yola çıkmaya hazırız. Haydi bakalım. Hiç ışığımız yok yalnız bak. Ampul sıfır. Far sıfır yani. Hadi bakalım gidelim. Şurada direkler bittiğine göre oraya gitmeyeceğim. Orada demek ki yol bitiyor. Biz şuradan devam edeceğiz. Bir de aracın içindekilerin dökülmemesi, sabitlenmesi çok güzel bir olay. Long Drive'da bu yüzden hem araç bug'a giriyordu hem de malzemeleri sürekli kaybediyordunuz. Böyle gideceğiz. Yine elektrik direkleri sağımızda. Yani herhalde böyle gideceğiz yani. Kabin ışıkları U'dan. Korna. Tamam. Farlar T diyor ama yok ki. Far yok. Ha gayret. Ha gayret. Araç ölüyor. Bakalım karşımıza bir şeyler çıkacak mı? Yine Long Drive gibi uzun bir video. Pazar gününe eğlenceli, keyifli bir video geliyor demektir. Dediğim gibi demoyu oynayabiliriz. Kayıt olayı var çünkü demoda. Oyun çıkana kadar en azından birazcık takılabiliriz böyle. Oha, o ne la? Teller yolun altına inmiş ve araç içinden geçiyor tellerin. Hatalar var. Bu tarz oyunlarda zaten bug, hata çok fazla oluyor. Artık alıştığımız için. Ya yokuş aşağı tabi bastırırsın. Bakayım. Oh 100. Ha, otobüs durağı. Yine bir otobüs durağı vakası. Bir şeyler var burada da. Bakalım hemen. Neler var? Süt var. Hemen alalım. Pusulaya gerek yok. Yine bir anahtar bulduk. Enaktar. Koltuğun altında kaldık, beni ara. Su içelim. Gerçi içmiştik. Şöyle koyalım. Konserve fasulye. Evet, açlığımız var. Bunu yiyelim direkt. Domates çorbası. Bunu yanımıza alalım. Mantarlar zehirli. Haberiniz olsun. Yani yediğiniz zaman zehirleniyorsunuz. Sonra ilaç aramanız gerekiyor falan filan. Turuncu sprey boya. Aha, yine bir mor buldum. Dur. Buldukça aracı böyle tamamlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet, bitti. Okey mi? Hadi gidelim. Cam da açılıyor. Arabada cam var mı ki?
Silecek de yok. Aha şurada ileride bir ev gibi bir şey gördüm. Loot alanı var demek ki. Orada kaydedip orada bitirebiliriz bu arada. Aşırı da fazla uzun olmasın videomuz da. Yine 45 dakikayı geçtik diye tahmin ediyorum. Çünkü video 2 parça oldu. Telefon çaldı. Allah ne oldu lan? Yine kastık be. Bu ikinci parçası şu an 12 dakika oldu çünkü. Birinci parçayı bilmiyorum. Lan! Oğlum niye durmuyor? Şöyle bir stop edelim. Boşu boşuna yakıt yakmayalım. Bakalım. %96, %84, %85, %95. Aha yine bir saksı bulduk. Bunu da alalım yanımıza. Bunlara bitki domates tohumu mesela. Bunu ekelim. Elma. Ama su gerekiyor. Su lazım onun için. Ve 5 seferde yani 5 kere su vermek gerekiyor. Oo, bayağı dolaplı molaplı. O bizim dolabı iptal edip bunu komple koyabiliriz ha. Olabiliyor. Domates. Yiyelim. Yine tohumlar var. Aa, kahve buldum. Bak bunu komple iptal edebiliriz aslında. Donduk. Hah, geri geldik. Tamam. Burada oyunu kaydedeceğiz ya. Bir dahaki bölümde bunları halledelim bence. Bunlar kalsın böyle. Şimdi ne var ne yok bir bakalım. Kapımız var. Şimdi bizim bir orta kapımız yok sadece şurada. Bir de arkadaki şeyler yok. Motor kapağı ve bagaj kapısı yok. Tamam, tohumları alacağız. Tablo var. Su var. Tamam bunu alırız biz ya. Allah oğlum dur lan şimdi değil şimdi değil. Dur sakin ol. Şimdi onunla uğraşırsak iyice işin suyu çıkacak. Şunları falan şöyle koyalım. Tamam. Burada oyunumuzu kaydedelim abi biz. Kaydet. Herhalde kaydetmiştir inşallah. Bir daha ben basayım. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz ben bir daha basayım. Tamamdır. Şimdi görevler kahve paketi bul. Kahve makinesi bul. Kahve makinesini doldur. Kahveyi demle. Şu makina dediği şu olabilir mi? Acaba ocağın üstüne bunu böyle koyup. He yok. Öyle olmuyormuş ya. Makinesi ayrı demek ki. Neyse. Evet arkadaşlar. Demosunu sizler de oyunun indirip oynayabilirsiniz Steam'den. Nomad Drive olarak demosu mevcut. Sizler de ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Ne kadar sürüyor demo bilmiyorum ama yani belli bir kısıtlama elbet koymuşlardır. Çünkü tam sürüm yani yol bir yerde bitiyor olabilir ya da belli bir süre oynanıyor olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. Ama demosunu bir süre oynayabiliriz yani. Yorumlarda sizler de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.